Brezilya ve Arjantin gibi iki kıta devinin arasında neredeyse bomboş görünen bu ülke Uruguay. Devasa topraklarına rağmen burada sadece 3,5 milyon insan yaşıyor. Karşılaştırmak gerekirse Brezilya'da 215 milyon, Arjantin'de ise 46 milyon insan yaşıyor. Hatta Arjantin'in başkenti Buenos Aires bile Uruguay'ın toplam nüfusunun birkaç katına sahip bir şehir. Öte yandan ülkenin toplam nüfusu 3,5 milyon gibi görünse de aslında bu durum göründüğünden çok daha farklı. Çünkü nüfusun çok büyük bir kısmı Montevideo'da toplanmış durumda. 2023 sayımına göre şehir merkezinin nüfusu 1,8 milyon seviyesinde. Yani Uruguay'ın toplam nüfusunun yaklaşık %50'si bu şehirde yaşıyor. Öte yandan ülkenin toplam yüzölçümü yaklaşık 176 bin kilometre kare iken Montevideo şehri ise yaklaşık 530 kilometre kare yüzölçümüne sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık %50'si ülkenin sadece binde 3'ü kadar bir alanda yaşıyor. Peki neden Uruguay'da neredeyse hiç kimse yaşamıyor? Videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. Bu ülkeyi anlamak için önce coğrafyasına bakmak gerekiyor. Çünkü o komşularının aksine doğal oluşumlara sahip olmayan bir ülke. Yüksek dağlar yok, Amazon gibi aşılmaz ormanlar da yok. Ayrıca Atakama gibi çorak çöllerde bulunmuyor. Dolayısıyla Uruguay'ın büyük bir bölümü alçak, dalgalı tepeler ve verimli çayırlarla kaplı geniş düzlüklerden ibaret. Bu arazi tarzı aslında hayvancılık için mükemmel koşullara sahip. Zaten Uruguay ekonomisi yüzyıllar boyunca sığır ve koyun yetiştiriciliği sayesinde büyüdü. Ama işte bu coğrafyanın da getirdiği bazı zorluklar var. Bu kadar açık ve bu kadar engelsiz bir arazi sizi tehlikelere açık bir konuma getiriyor. Çünkü bu topraklar aşması kolay ve saklanması zor topraklardan ibaret. Hatta doğal savunma hatlarından yoksun. İlk bakışta bu durum yerleşim için avantaj gibi görünse de aslında tam tersine bu toprakları elde tutmayı zorlaştırıyordu. Öte yandan Uruguay sınırlarının çok büyük bir bölümü nehirlerden oluşuyor. Mesela batıda Uruguay Nehri Arjantin'le doğal bir sınır oluşturuyor. Güneyde ise Rio de la Plata Lici yer alıyor ve burası aslında dünyanın en önemli su yollarından birisi konumunda. Doğuda ise Atlas Okyanusu uzanıyor. Bu stratejik konum dolayısıyla Montevideo önemli bir şehre dönüştü. Çünkü Montevideo Körfezi Güney Amerika'nın en iyi doğal derin su limanlarından birisi. Denizci imparatorluklar için burayı kontrol etmek hayati bir öneme sahipti. Çünkü verimli topraklar, nehirlere sağlanan ulaşım ve dünya standartlarında bir liman. Başarılı bir koloni için ideal bir birleşimdi. Bu yüzden hem İspanya hem de Portekiz aynı kanıya vardı. Avrupalılar buraya gelmeden önce bölge kendi halinde yaşayan insanlardan ibaretti. Bu topraklar yüzyıllar boyunca Banda Oriental olarak biliniyordu ve göçebe bir halk olan Charruaların yurduydu. Bu insanlar coğrafyanın özelliklerine mükemmel uyum sağlamış, sert ve bağımsız avcı toplayıcılardı. Ancak Avrupa'daki göç mücadelesi onların hayatlarını doğrudan etkiledi. Aslında Avrupalılar Amerika'ya geldikten sonraki 200 yıl boyunca bu bölgeyle fazla ilgilenmedi ve bu insanları büyük ölçüde görmezden geldi. Bu sırada İspanyollar daha çok Peru'daki gümüşlere, Portekizliler ise Brezilya'daki şeker arazilerine odaklanmıştı. Ancak bu durum 1680 yılında tamamıyla değişti. Portekiz cesur bir hamle yaptı ve Buenos Aires'in tam karşısına Colonia del Sacramento'yu kurdu. Bu İspanyol İmparatorluğu'nun kalbine saplanan bir hançer gibiydi. İspanyollar buna karşılık olarak 1726 yılında Montevideo'yu bir askeri kale olarak dizayn etti ve böylece sonu gelmeyen savaşlar başladı. Yaklaşık 100 yıl boyunca bu topraklar iki imparatorluk arasında el değiştirdi. Anlaşmalar, savaşlar ve işgaller birbirini izledi. Bu çatışmalar da insanların bölgeden uzaklaşmasını sağladı. Kimse her an yabancı bir ordunun gelebileceği bir bölgede yaşamak istemiyordu. Bir sabah tarlasının yabancı bir orduyla dolabileceği bir yere kim kendi ailesini bile bile getirebilirdi ki? Bu nedenle ailelerini koruma içgüdüsüyle buradan uzaklaştılar ve sonuç olarak bu topraklar seyrek nüfuslu kaldı. Ayrıca 19. yüzyılın başında Avrupa'da yaşanan Napolyon savaşları İspanya ve Portekiz'in gücünü sarstı. Böylece Güney Amerika kıtasında bağımsızlık hareketleri başladı. Bu dönemde Jose Artigas adında birisi öne çıktı. Bu adam bugün Uruguay'ın kurucu figürü olarak kabul ediliyor.
Ancak İspanya çekildikten sonra rekabet asla sona ermedi. Bu kez de yeni bağımsız olan Brezilya ve Arjantin bölge üzerinde hak iddia etmeye başladı. Hatta 1821 yılında Brezilya Uruguay'ı ilhak etti. Buna karşılık küçük bir direniş grubu ayaklandı ve 3 yıl süren bir savaş başladı. İşin ilginç yanı ise bu savaş kesin bir galip de çıkarmadı. Dolayısıyla bu çıkmaz üçüncü bir gücün devreye girmesine yol açtı. Bilin bakalım bu güç kimdi? Bingo! Elbette Britanya İmparatorluğu. İngilizler için asıl mesele toprak değil ticaretti. Onlara göre Arjantin ve Brezilya arasındaki savaşlar bölgedeki ticareti doğrudan engelliyordu. Çözüm olarak Banda Oriental'ın bağımsız bir ülke olması önerildi. İki güç arasında bir tampon devlet oluşturulma kararı alındı. Böylece Rio de la Plata bölgesi uluslararası ticarete açık kalacaktı. Sonrasında 1828 yılında Montevideo Anlaşması imzalandı ve Uruguay bağımsız bir ülke olarak doğdu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Avrupa'dan Güney Amerika'ya çok büyük bir göç dalgası yaşandı. Milyonlarca insan Arjantin ve Brezilya'ya yöneldi. Bu insanların çok büyük bir kısmı ise Yahudi inancına sahip Musevi insanlardı. Ancak bu göçün büyük bir bölümü de Arjantin ve Brezilya ile sınırlı kalmıştı. Uruguay küçük, sınırlı imkanlara sahip ve bu iki devin arasında sıkışmış görünüyordu. Bu yüzden göçten aldığı pay sınırlı kaldı. Böylece zamanla Buenos Aires ve Porto Alegre gibi büyük şehirler bölgenin demografik merkezleri haline geldi. Öyle ki bugün Buenos Aires metropol alanı Uruguay'ın toplam nüfusunun birkaç katına sahip bir şehir haline dönüşürken Uruguay ise bu koşullarda farklı yollar seçti. Nüfusla rekabet edemeyeceğini anlayarak yaşam kalitesine yatırım yaptı. Eğitim, sosyal devlet ve istikrar ön plana çıktı. Bu yaklaşım Uruguay'a Güney Amerika'nın İsviçre'si ünvanını kazandırdı. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini belirtmeyi ve videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutma. Bu destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu arada hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. 2025 insanlık için zor bir yıl olsa da benim için değerli birçok an büyüttü. Nişanlandım ve şimdi de kendi yuvamı kurabilmek adına birikimler yapıyorum. Umut ediyorum ki 2026 yılında evleneceğim. Bu yüzden kalbinizdeki güzellikleri yaşayabileceğiniz, ülkemiz ve dünyamızda güzellikler duyacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.